Avrupa nedir? Avrupa nasıl oluştu? Avrupa'nın oluşumunda kimlerin hangi katkısı oldu? Gelin bu soruların cevabını birlikte vermeye çalışalım. Merhabalar, Bilik Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Emrecan. Bugün sizlerle birlikte Avrupa hakkında temel bilgiler adlı video serisinin ilki olan Avrupa nedir sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Avrupa tarihini merak eden kişilerin uzun bir döneme yayılan bakış açısını benimsemesi gerekmekte. Avrupa hakkında konuşacağımız zaman mutlaka Orta Çağ'a miras kalan bir Avrupa fikrini aklımızın bir köşesinde tutmakta da fayda var. Zira Orta Çağ'da bu antik mirası taşıyarak bugünkü Avrupa'yı bize miras olarak bırakmıştır. Yani Avrupa aslında Orta Çağ'da kurulmuştur. Fakat Orta Çağ geçmeden antik dönem hakkında da bilgi vermek gerekiyor ki bu videonun konusu da tam olarak bu. Her ne kadar Orta Çağ'ın benimsemiş olduğu geçmiş anlayışı ayrımcı bir yaklaşım sergilese de bunu kendine bir karşıt güç yaratarak dinamiğini sürekli canlı tutma arayışı olarak değerlendirebiliriz. Coğrafya olarak baktığımızda Avrupa, Avrasya anakarasının bir ucunu oluşturur. Topraklarının birleşim ve oluşum bakımından çeşitlilik göstermesi, Avrupa'nın zenginliğinin en karakteristik özelliklerinden birisidir. Tahıl ekimini teşvik eden geniş düzlükler sayesinde Avrupa, popülasyonunu olumlu olarak desteklemiş, günümüze uzanan Batı medeniyetinin oluşumuna ön ayak olmuştur. Avrupa'nın en önemli özelliklerinden bir diğeri de denizin varlığı ve kıyılarının uzunluğudur. Antik çağ mirası Avrupa'ya, yani henüz doğmamış olan Avrupa'ya baktığımız zaman temellerini Yunan ve Doğu medeniyetleriyle attığını görmekteyiz. Peki Avrupa'nın bir mitolojiyle doğduğunu söylesem çok mu iddialı olur? Hayır. Avrupa aslında Fenikelilerin mitolojisinde Kral Agennor'un kızıdır. Yunan tanrısı Zeus, Kral Agennor'un kızına yani Avrupa'ya aşık olur ve boğa kılığına girerek Avrupa'yı kaçırır, onu Girit'e götürür. Avrupa adı Fenikelilerin dilinde güneşin battığı yer anlamında kullanıldığı için Yunanlılar da batılarında kalan toprakları yani bugünkü Avrupa'yı o adla adlandırmıştır. Avrupa'nın özdeşleştirildiği Doğu-Batı ayrımı Yunanlılara göre temel bir medeniyetler çatışmasıdır. M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış Hipokrates, Avrupa ile Asyalılar arasındaki karşıtlığı Yunan ve Pers medeniyetleri üzerinden yaparak farklılığı ilk defa dillendiren kişi olarak bilinmektedir. Hipokrates'e göre Avrupalılar cesur ama kavgacı, Asyalılarsa akıllı, kültürlü ama haddinden fazla barışçıdır. Refah ve huzur karşısında kul olmayı kabul etmeye hazırdır. İşte bundan dolayı Antik Yunan'ın Avrupa'ya bıraktığı miras iki unsurdan oluşur. İlki Avrupa-Asya karşıtlığı, ikincisi ise tabii ki demokrasidir. Bununla birlikte Antik Çağ'dan Orta Çağ Avrupa'sına miras kalan Doğu karşıtlığı düşüncesi iki şekilde gelişim göstermiştir. İlki Yunan-Bizans dünyasında olan karşıtlık. Öyle ki bu karşıtlık Katolik Avrupa ve Ortodoks Doğu arasında iyice ayyuka çıkacaktır ve Konstantinopolis'in 1204'teki Haçlılar tarafından yağmalanmasıyla sonuçlanacak. Orta Çağ Avrupa'sından kalan ikinci karşıtlık Ortodoksların daha da doğusundan yani Türkler ve Müslümanlar üzerinden gelişmiştir. Bu ikinci karşıtlık yüzyıllarca etkisini sürdürmüştür ve halen sessiz de olsa etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Yani Avrupa ve Doğu karşıtlığı. Aynı zamanda tüm bunlara değinmişken videoyu çekerken şimdi aklıma geldi. Şu bilgileri eklemekte de fayda var. Orta Çağ batısı için mistik bir doğu var. Yani bir yandan burası felaketlerin ve tehlikelerin kaynağı iken ki zira salgınlar ve heretikler ekseriyetle doğudan gelmektedir. Öte yandan Asya'nın en doğu ucu ve Yecüc Mecüc'ün diyarları burasıdır. Bu diyarları tutup Avrupa'yı şeytanlardan koruyan yani diğer bir ifadeyle 12. yüzyıl Hristiyanlığını tahrik edip merak uyandıran Kral Yunus efsanesi de bu topraklara aittir. Öyle ki 13. yüzyılda doğuya seyahat eden birçok gezginin temel motivasyonlarından bir tanesi de doğuda böyle bir mistik Hristiyan imparatorluğun varlığına olan güven ve inançtır. Kral Yunus efsanesini son dakika aklıma getirip atlamamamış olmanın verdiği mutlulukla hızlıca bir diğer meseleye değinmek istiyorum. Erken Ortaçağ batısı sınırlarını çizerken coğrafyayı da esas alıyordu elbette. Yani Yunanlar Avrupalı değildi tamam ama tek sınır da orası değildi. Aslında Batılıların en uç doğu sınırları yani diğer bir ifadeyle Batı'nın bitip Doğu'nun başladığı yer Dinyester ve Dinyeper nehrinin ilerisindeki Don Nehri'ydi. Avrupalılar Don Nehri'ni sınır olarak kabul edip ondan öteki diyarlar için bilinmeyen topraklar, Türklerin evi, Yunus'un yeri ve Yecüc Mecüc diyarları ifadesini kullanmaktaydı. Avrupa medeniyeti 4 temel unsur üzerine kurulmuştur. Bunları kısaca Yunan mirası, Roma mirası, Hint-Avrupa ideolojisi ve Kitab-ı Mukaddes olarak sınırlayabiliriz. Şimdi hepsinden kısaca söz edelim. Yunanlar Orta Çağ yani Avrupa'ya şunları bırakmıştır. Hristiyan dünyasında şehit ya da aziz haline dönüşmüş kahraman figürler, hümanizm, dini yapılar, tapınaklar, Romalılar aracıyla aktarılan ve aristokrasi içeceği olan şarap ve Avrupa adı. Romalıların mirası daha zengin bir mirastır çünkü
Orta Çağ Avrupası, yani aslında benim de değinmeye çalıştığım Avrupa'nın kendisi Roma İmparatorluğundan doğmuştur. Roma'nın en temel mirası medeniyetlerin aracı olan dildir. Orta Çağ Avrupası Latince konuşmuş ve Latinceyi kullanmıştır. Üniversiteler alanında, kiliselerde, teolojik ve bilimsel felsefi terminolojide Latin kültüründen yararlanılmıştır. Romanlardan Avrupa'ya kalan bir diğer önemli miras da mimaridir. Avrupalılar her ne kadar binli yıllardan sonra bunu hatırlamış olsa da hızlıca geliştirip taş işçiliği, kemer yapımı gibi şeylere de kalkışmışlardır. Romanlardan Avrupa'ya kalan bir diğer miras da elbette tüm yollar Roma'ya çıkar düsturuyla olan bir tekniktir. Üstün teknik ve becerinin ürünü olan Roma yolları askeri amaçlarla yapılmış olup ordunun bir yerden diğer bir yere hızlı bir şekilde nakledilip lojistiğinin de aynı hızda temin edilmesi için yapılmıştır. Avrupa, yani Orta Çağ ise bol kıvrımlı toprak yollarda ömrünü heba edip asla bu mirasa sahip çıkamamıştır. 19. yüzyıldan sonra hızlı taşımacılığın gelişmesiyle Avrupa bu mirasa tekrar sahip olmuştur ama Orta Çağ'da çoktan bitmiştir. Roma'dan kalan bir diğer miras kentsel kırsal yaşam arasındaki dengedir. Hristiyanlık önce kentlerde yayıldığından kırsaldaki yayılım daha geç gerçekleşmiştir. Haliyle şehirlerde yaşayanlar taşralardakini peasant, yani köylü olarak değerlendirmiştir. Romanlardan Avrupa'ya kalan bir diğer miras da şüphesiz hukuktur. Orta Çağ'daki, yani Avrupa'ya kalan bir diğer antik miras Hint-Avrupa ideolojisidir. Bu ideoloji sessizce yayılmış ve pek de fark edilmeden hayatın her safhasında yer bulmuştur. 9 ile 11. yüzyıllar arasındaki Hristiyan yazarlar tüm toplumları ve özellikle kendilerinin içinde yaşadığı toplumu zorunlu olarak 3 işlevde uzmanlaşmış kişiler olarak sınıflandırmıştır. Bunlar oratores, yani dua edenler, savaşçılar, bellatoresler ve işçiler, laboratoreslerdir. Oratorio, bellatro ve laboratuvar sözcükleri de fark ettiğiniz üzere bu kelimelerden türemiştir. Avrupa'ya kalan son miras Kitab-ı Mukaddes'tir. Yahudi karşıtı duyguların artmasına rağmen eski ait mirası Orta Çağ'ın sonuna kadar sadece dinde değil, kültürel hayatın tamamında en güçlü ve en zengin unsurlardan birisi olarak görülmüştür. Kitab-ı Mukaddes, Orta Çağ'da Tanrı'nın insanlara aktardığı bilginin tamamını kapsayan bir ansiklopedi olarak görülmüştür. Orta Çağ tarihçileri için de referans yayın olarak kabul edilmiştir. Özellikle Pepin ve Karolinj hanedanlıkları ile kutsal birliğin tekrar benimsenmesi, tarihin Tanrı'nın arzuladığı şekilde gelişmesinin beklentisini göstermektedir. Avrupa bilincinin temel unsuru haline gelen tarihsel belleğin ikili kaynağı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bir yandan tarihin babası Yunanlı Herodotos ve diğer yandan da Kitab-ı Mukaddes var. Avrupa'nın temel dayanağı olan birinci katman 4 ile 8. yüzyıllar arasındaki barbar akınları ile bu barbarların antik çağ Roma'sına yerleştiği dönemi temsil etmektedir. İşte Avrupa ilk defa bu dönemde tasarlanmıştır. Yani bu dönemden önce müstakil bir Avrupa yoktu denilebilir. İkinci katman 8 ve 10. yüzyıllar arasındaki feodal Avrupa'dır. Bu yüzyıllar 13. yüzyıldaki kentler, üniversiteler, katedraller ve gotik tarzı takip eder. Bu dönemde genişleyen bir Avrupa'nın kurulmaya başladığı da görülür. Üçüncü ve son katmanda 14 ile 15. yüzyılların mahkemeleri Avrupa öncesi yapılara zarar verse de yok edemez. Hümanizma, Rönesans ve Reform gibi dönemlerde bu çağın kökeni ve ürünüdür. Evet, yani Avrupa nedir, nasıl oluşmuştur ve kökenleri nelerdir adlı video serimizin ilk videosu burada bitiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelişmelerden haberdar olmak için bildirim çanını açmayı ve henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın.